Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün yine yeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlerle araç pilosu yönetim uygulamasını paylaşacağım. Bu uygulama tabii biraz da nedir? Kendimizi geliştirmek, farkındalık yaratmak için hazırlanmış bir video. Normal şartlarda aslında GPS tracking gibi sistemleri entegre ederek çalışan bir sistem olması lazım. Elbette bunu öyle bir şeyiniz varsa direkt entegre edip verileri kullanabilirsiniz. Şu anda bende öyle bir cihaz olmadığı için normal Mendix üzerindeki verilerin yönetimini anlatacağım. Tamamen bitmiş bir proje değil. Belli bir kısma kadar yaptım. Ama sizin tarafından geliştirilebilir. Özellikle bunu yaptım ki hani size de bir user story olsun. Şimdi bu ana sayfayı daha sonra ele alacağım. Öncelikle burası da kalsın. Evet, ilk önce bir araç girmek gerekiyor. Yani birden fazla. Bunları detaylandırabilirsiniz. Ben basit örneklerle yaptım buraları. E, Atıyorum bunları. Evet. Marka modelini yazdım. Tamamdır. Burası operation girdikten sonra otomatik gözükecek bir yer. Hmm, Insurance sigorta, aracın sigorta bilgilerini girmek için buna ne yazayım? Hayat sigorta atıyorum. Başlama tarihi bununla ilgili bir şöyle diyeyim bir hani bu da geçen sene başlamış olsun. Bu sene de işte bu tarihte bitiyor olsun. Poliçe numarası vesaire. İşte burada bir işte şey için maliyet hesaplamak hem de tüm bu her şeyi takip edebilmek için. Bu, 200 euro olsun e, dedik ve sev dedik. İşte bu senekinde girelim yine hayat sigortadan dedik. Bu da şöyle şu tarihte başlasın. E, Şu şekilde genelde bir yıl oluyor. Şöyle bir dahaki sene bitsin. Bu yeni poliçeye de şöyle e, işte şeyini girip bu da 220 euro olsun. Sev dedim. Şimdi şunu normal evet şunu aktif şu normalde şey yapabiliriz evet pasif. Çünkü bu aktif pasif bunu özellikle koydum. Otomatik olmasın çünkü bazen erken yaptırılıyor. Yani biraz kullanıcının kontrolünde olması gereken bir nokta. Bu ödendikten sonra işlemi bittikten sonra her şey bittikten sonra daha doğrusu yenisi yenilendikten sonra bunu pasif duruma getirilebilir. Şimdi e, ya da işte süresi geçtikten sonra daha mantıklı olur tabii ödeme işlemi bittikten sonra. Burada da main hani aracıyla ilgili yapılan bakımlar işte diyelim ki motor bakımı yapıldı ya da şirketin ismi işte firmanın nerede hangi serviste yapıldıysa hangi tarihte yapıldı, şu tarihte yapıldı vesaire. Aslında evet bunda da aktif pasif olacak. Çünkü araç serviste hala servisteyse serviste olduğunu planlamak ya da start date bunu ileri bir tarihe planlarken de kullanılabilir. Yani bu tarihte serviste olacağını belirtmek için. İşte örnek veriyorum kaçıncı kilometrede 225 bin olsun. Fiyat falan belirlendikten sonra fiyatını yazmak 120 euro. Fiyatı tutsun açıklamalar varsa açıklamalar ve sev dedik. Buraya birden fazla kaportacı diyeyim buna. Şey eklenebilir. Buna da bir farklı tarih gireyim. Şu şekilde. Şöyle tabii ileri bir tarih olacak. Hani bazı condition'ları henüz koymadım. Hani siz kendiniz bunu muhtemelen yaparsınız. 256 bin, 156 bin diyorum. 145 bin, ya daha doğrusu 145 euro ve sev dedim. Inspections'ta araç muayenesi nedir? İşte genelde bunlar bir yıllık olur ya da aracın durumuna göre. 26 dedim. Şöyle 260 euro diyorum. Bu şekilde ekledim. Hala bir yıllık şey var. Burada bir de geçmişten koyayım buna. Buna 2024 dedim. Bunu şöyle pasif yapayım. Bu muhtemelen bitmiş olacak. 2025. O zaman da kaç lira ödemiş olalım? 200 euro ödemiş olalım ve bitsin. Burada
Buradan direkt yakıt da girebilirsiniz ama bu hani harici şeyler için bunu genelde operasyondan gireceğiz ama ben yine bu şekilde eklemiş oldum buraya. Şimdi burada da evet trafik cezası. Aracın yediği trafik cezası var. İşte hangi sürücü yedi cezayı, işte hangi tarihte yedi, işte ne kadar ceza yedi. 50 euroluk bir ceza yedi. Henüz ödenmedi. İşte biraz da ödeme şeyini de göreceğiz. Burası bu şekilde. İşte sürücüler, yeni sürücü buradan eklerseniz çok detaylı yapmadım burayı. Çok basit bir işlem yaptım. Şöyle ne yazalım? Emir Can Demir dedim. Operasyonlar bu operasyona girdikten sonra işte trafik cezası yediyse buradan trafik cezasını görebileceğiz. Şimdi buraya gelip operation. Operation nedir? Hani bir aracın bir yere görevlendirilmesi diye biliriz. Aracın görevlendirilmesiyle ilgili. Şuna göre 128 bin diyeyim. Mesela bunu girmişim. İşte diğer dosyayı kapatıyorum. Evet, buraya sıfır eklemem lazım. Evet. Kaç? 125 bin. Şöyle de şuraya bir 5 dedim. Evet, düzelecek. Günü kapatıp işte gitmiş şöyle dönmüş işte bir gün kalmış kaç gün görev yaptı şey yaptıysa şunu hatta yeniden bir tane oluşturayım. New Operation diyeyim. Operasyon işte planlama, in transit yani sahadaysa sahada. İşte biz planlama yapayım. Bunu ne yazalım? Marmaris. Şöyle atayım. Marmaris ev taşıması atıyorum. Ev diyelim. Ne zaman gidecek? Bu plan olduğu için ileri bir tarih atıyorum buna. Ya da ortalama dönüş tarihi varsa dönüş tarihini buradan belirleyebiliriz. Yoksa da bu şekilde bırakılabilir. İstanbul'dan nereye gidecek? Bu evet, bunu kendi şeyinize göre şekillendirebilirsiniz. Marmaris. Şimdi çıkış kilometre 252 bin. Bunu yapacağız. Bunu daha sonra da girebiliriz dönüşte. Burada mesela birden fazla şoför gidebilir. Uzun yollarda genelde hani o şekildedir. Araç hangi araçta? İşte bu araçta gidecek. Açıklamalar varsa açıklamalar. Aldığı yakıtlar işte ne zaman hangi yakıt aldıysa işte 45 litre atıyorum 150 euro fiyatları tamamen atıyorum şunu da save dedim. Bu işlemle ilgili eğer ki bu görevle ilgili ceza yediyse cezası e, hangi cezayı yedi işte buradan şoför burada gördüğünüz gibi iki kişi çıkıyor çünkü niye buraya ben iki kişi görevlendirdim diğerleri çıkmayacak tabii ikisi işte bu emir yemiş olsun cezayı 30 euro da bu yemiş olsun ben save dedim şimdi bunu da save dedim ve çıktım daha sonra buraya geldiğimde evet ana sayfaya geliyorum ana sayfa arkadaşlar varsayılan son 30 gün yaklaşan işlemleri gösterir. Yani bakım yapılacaksa bakım az kalmıştır. İşte nedir? Hani sigorta süresi, operasyonda olan araçlar hani buradan süzebilirsiniz. Planlanan araçlar gibi birçok şey işte böyle bu araçla ilgili işte neler var bunu görebilmek için hani araçlarla ilgili neler var neler planlanıyor hani planlarken daha yakından takip edebilmek için işte şu tarihte buraya gidecekmiş ya da bu var cezası ödenmemiş borçlar var vesaire. Burada da bu şekilde aynı şekilde de sürücüleri de buradan eşleşebiliyoruz bulabiliyorsunuz. Şimdi bunun bir özelliği bu tek liste gördüğünüz gibi ama bu listenin arkasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5-6 tane şey var. Entity var zannedersem. Evet, 5 tane diyelim. 6 tane aslında bu dry şeyler de var. Bunlar da var. 6-7 tane entity tek bir listede birleştirilmiş. Bunun bir örneği var. Ayrıca maintenance'a tıkladığınız zaman, çift tıkladığınız zaman onunla ilgili şeyler karşınıza çıkar. Gördüğünüz gibi o pencere açılır. Operations derseniz Operations sayfasına gider. Eğer ki traffic penalty derseniz
trafik işte nedir? Cezası sayfasına erişim sağlar. Bunu da şuradan değiştirebilirsiniz. Şu anda mesela bir dakika şöyle diyelim. Evet, burada reminder var ayarlarda. Reminder'da geçtim. Evet, 7 günlük ayarlamışım ben şu anda. Bu normalde varsayılan 30 gün. Bunu 30 güne çıkartayım. Buraya geldiğimde gördüğünüz 30 günlük veri gelmiş olacak. Burada işte nedir? Hani burada mühane tarihi yaklaşanları her şeyi görebiliyorsunuz. Bunu gün şeyini hatırlatma şeyini siz ayarlıyorsunuz. Girdiğinizde direkt olarak bütün işlemler, yapılması gereken işlemler karşınıza çıkıyor. Bu kısımda da rapor, yani maliyet raporu grafiklerle 2000 girdiğimiz varsayılan değer. Burası geliyor, yıl geliyor. İsterseniz buradan bu şekilde süzgeçleyebiliyorsunuz. Nisan ayında. Bunu bu şekilde ay girdiğiniz zaman açtaki detaylar kayboluyor. Bunun sebebi aşağısı buradaki yılın daha aylara göre detaylandırılmış hali. İşte yakıt işte kaç litre vesaire harcanmış. İşte aylara göre burayı da dağıtıyor. Burada şöyle yapalım. Şöyle çıkayım. İşte burada gördüğünüz gibi hani bu şeyin özelliği gerçi. Mendix'in özelliği. Tıkladıkça burada süzgeçleri tekrar böyle daraltıyor, açıyor. Ayı şöyle 2024 dersem 2024'ten hemen verileri gelir. 2002 dersem yok. 2023 dedim mi 2023 verileri gelmektedir. Evet arkadaşlar, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Uygulamayı sizinle aşağı videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ayrıca evet şurada da bütün totali görebiliyorsunuz. Süzgeç dediniz aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. İyi çalışmalar, iyi günler.